Johor Bahru ama Singapur sınırına aşırı yakın. Çünkü Singapur'dan uçaklar aşırı pahalıydı. O yüzden direkt bir otobüs bileti alıp gitmek yerine Singapur'dan Malezya'ya toplu taşımayla geçeceğim. Bunu nasıl geçtiğimi göstereceğim. Singapur'dan şu an olduğum konumdan sınıra kadar 3 tane otobüs değiştirmem gerekiyor. Google haritaları kullanıyorum. 1 saat 23 dakika yazıyor. Otobüsümü bekliyorum. Sınırdan geçince tekrar toplu taşımaya binmem gerekiyor. Bakalım nasıl geçecek. 2 numaralı otobüs. İlkiyle zaten 15 dakika falan gittim. Bu uzun gidiyor. Neredeyse sınıra kadar ama tam sınıra gitmiyor. Sınırın yakınında bir yerinde bırakacak. Bir tane daha otobüs değiştireceğim. Çıkış yapacağım. Oradan bir tane minivan tutacağım. Minivan tutacağım yalnız. Mini otobüsler var. Ne deniyor? Minibüsler var. Onlara bineceğim. Sonra Malezya'ya gideceğim. Böyleli bir yol. Bakalım. Otelden Singapur çıkışına kadar Woodland Checkpoint tam 1,5 saat. Güzel bence ya. İyi. Zaten Singapur küçük demek ki. Bir vardım. Malezya sınırını geçtiğim zaman Malezya'da bazen kart kabul etmiyor otobüsler. 6 Singapur doları bozdurmuştum. Kur düşük. Kaçtan bozdurdum 6 Singapur dolarını? Toplam 17 ringgit aldım. Normalde işte 3,8 olması lazım. 20 ringgit falan almam lazım. Dedim çok önemli değil. Hani eğer otobüste nakit kart geçmiyorsa en azından hani üstünde nakitim olsun diye. Çünkü geri kalan parayı zaten Endonezya rupisine çevireceğim. Bir de Grab'dan söyleyebilirim. Çok sıkıntı değil. Otelime gidiyorum. Bir gece Johor Bahru'da konaklayacağım. Otelim havalimanına çok yakın. Oradan direkt artık Endonezya yolcusu kalması yeter yani. Otele geldim. Ve olayın saçmalığına bakar mısınız? AVM şurada karşıda. Hiç yürüme yolu yok. Ya inanamıyorum gerçekten. Arabayla mı gideceğiz yani sadece AVM'ye? Bir tane yürüyüş yolu koyamadınız mı? Hiçbir yerinde yok. Yani iyi ki tamam Grab'la geldim de ben nasıl gideceğim oraya? Şok içindeyim. İnanamıyorum. Allah ancak benim başıma gelebilirdi. Do you want to say hello? Hello. Malezya'ya geldiğimiz ilk gün tanışmıştık. Malezya'ya geri dönüyorsan bana haber ver dedi. Döndüm. Sağ olsun. Arkadaşın apartmanı varmış. Benim arkadaşlarımın apartmanı yok. Dedi gidelim şurada yıkayalım çamaşırlarını, para ödemezsin dedi. Olur dedim. Üstüne dedi ki eğer dedi rezervasyon yapmasaydın arkadaşımın apartmanında ücretsiz kalırdın dedi. Şimdi gelin de Malezya Özge senin evin değil deyin. Yani gerçekten yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Bu da ıslandı yazık. Cıbılak gelmiş. I was telling you get wet because you don't have nothing to. Şimdi gelin de Özge Malezya senin evin değil deyin. Yani Malezya'nın siktir edilmiş bir Johor Bahru diye bir şehrine gelmişim. Yarın uçağım var diye. Hani el bebek gül bebek bakılıyorum hala. Yağmurdan ıslanıyor olsam da orası ayrı konu. Çamaşırları yıkamaya gidiyoruz. En nefret ettiğim olay. Şunu Endonezya'ya gitmeyi halledeyim de sonra Endonezya'da bir şekilde devam ederim. Yağmur yağıyordu. Bir de o apartmanda yıkamayacakmışız çünkü arkadaşı yerinde yokmuş. Gidip kendimiz yıkayacağız. Böyle sallanan sandalyeli bir yere oturdum. Yemek yiyeceğiz, ondan sonra gideceğiz. Bari bir karnım doysun, gözüm gönlüm açılsın. İyice şiştim yani yağmurdan, sıkıntıdan. O yüzden burada durmaya karar verdik. Sağ olsun bana yemek ısmarladı. Avrupalılar gelsin de medeniyet görsün Pakistanlılardan ya. Gerçekten ayıp yani. Günaydın. Ben bu gerçekten Çinli, Japon, Koreli bu 3 ırkın bu kadar saygısız olduğunu bilmiyordum. Havalimanı girişinde güvenlik kontrolünde eşyalarımı koyuyorum. Adam hala bir gıdım daha önüme geçeceğim diye uğraşıyor ve Singapur'da da sürekli böyleydi. Bunu anlatıp yayınlamaya karar verdim. Çünkü çok sinirlendim. Hani bu kadar hiçbir şeye saygınız yok. Bir saniye bekle yani bavulumu koyuyorum. Bu konuda çok sinirleniyorum. Çünkü diğer tarafta Güneydoğu Asya'daki insanlar o kadar nazik, o kadar sabırlı ki. Bir de bunlara bak. Doğu Asya, sefalet, mal bunların hepsi. Özetle
havalimanına geldim. Endonezya'ya gidiyorum. Bugün Jakarta'ya uçuyorum ve bildiğiniz üzere anlata bitiremedim. Hayal kurdum. Endonezya maceram başlıyor. Vize istiyor mu? Hiçbir bilgim yok. Giden arkadaşım istemiyor dedi. Dönüş bileti istiyor mu? İstiyorsa biletim yok. Otel rezervasyonu istiyorsa rezervasyonum yok. Hani siz benim yaptığımı yapmayın. Benim pasaportumda çok damla var ve bu zamana kadar hiçbir ülkeye giriş çıkışta sorun yaşamadım. Otel rezervasyonum hiç olmadı. Dönüş biletim hiç olmadı. Ama dediğim gibi hani siz benim yaptığımı yapmayın, söylediğimi yapın. Ya Endonezya biraz daha katı diyorlar. Özellikle Bali'ye girişte. Ama ben Jakarta'ya gireceğim. O yüzden biraz kafam rahat. Bali'ye gitseydim belki biraz hani şey olabilirdim. Böyle kafa yoruyor olabilirdim ama Jakarta turistik bir rota değil. Sabah taksiye bindim, adam diyor ki Amerikalı mısın? He abi, Amerikalıyım, aynen bak. Sefalet akıyor her yerimden, Amerikalıyım. Neyse, o kadar turistik bir rota değil. Zaten Jakarta'da uzun kalmayı düşünmüyorum. Şaman aramaya gidiyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki bütün bölümler benim Endonezya'da şaman arayışım olacak. Şaka yapmıyorum. Dukun deniyor oradaki büyücülere. Ve nasıl söyleneceğini falan da öğrendim. Sayıçara Dukun. Adımı söylemeyi öğrendim. Sayanama Özge. Bu şekilde. O yüzden bakalım nasıl bir macera olacak. Yani ben sadece onları bulabileceğim noktaları işaretledim. Bali'ye kadar yolum var. Bali'de zaten birkaç spiritüel arkadaş var. Bali zaten kaynıyor bunlarla. Ama ben daha derinlerde bir şeyler görmek istiyorum. O yüzden böyle bir rota planladım. Biraz değişik bir yoldan gideceğim. Bu şekilde. Beni neler bekliyor? Videoda söylemeyi unutmuşum. Şehir merkezine gitmek için sadece 5 dolar ödedim. 81 lira. Yolda böyle görünüyor. Keyifli. En öne oturdum. Elektronik ekran vardı, çekecektim ama otobüs direkt kalkıyormuş, bileti aldım. Kart geçiyor. Şimdi Gambir diye bir yere gidiyorum. Öyle söyleniyor. Bu şekilde biletim. Bindim. Direkt otobüs kalkıyor. Bu arada otobüsler rahatmış. Böyle uzay mekiğine benziyor. Hala Endonezya puanım 10 üstünden 10. Bakalım yolda düşecek mi, yükselecek mi? Şey düşündüm işte, o merkeze gittiğim zaman otobüsü değiştirsem bile en azından hani parayı falan exchange ederim. Kart belki merkeze girince hani internete gelir. Çünkü şu an bayağı şehir dışındayım. Bakalım yolda neler olacak. Böyle. Dayı fotoğraf çekiniyor. Şu an güvenlik. Çekindiler. Işık da patlıyor. Böylele. Uçaktan indim. Şöyle bir şey var. Endonezya 30 gün ücretsiz, vizesiz girebiliyorsunuz. Direkt pasaport kontrolü. Ama ben yaklaşık bir aydan fazla kalacağım için önce gittim 30 dolar ödedim. Kalbime indi. 5 dakika uçağa binmeden 5 dakika önce öğrendim bu 30 dolar ödeyeceğimi. Sinirlerim bozuk. 30 dolar ödedim. Ondan sonra pasaport kontrolde bana dedi ki ne kadar kalacaksın? Çünkü normalde ücretsiz. Ben de dedim ki 2 ay kalacağım. Tamam dedi. Direkt damgayı bastı. Ve dediğim gibi aynı tahmin ettiğim gibi hiçbir şey sormadı. Ama bir sorunumuz var arkadaşlar. İnternetim çekmiyor. Singapur'dan aldığım internet dedi ki 60 ülkede geçerli. İşte Malezya'ya geçtim. Direkt çekiyordu. Ama bu gerizekalı Endonezya'ya indim ve çekmiyor. Şimdi burada bir tane soru var sadece. Bu denkleme göre Singapur mu daha gelişmiş yoksa Endonezya mı az gelişmiş? Şimdi Malezya'ya iner inmez çekmeye başlamıştı. 1 saat sadece ChatGPT'ye, Gemini'ye şey soruyorum işte. Bu internet niye çekmiyor? Ne ayarı yapabilirim? Baktım olmuyor. Her şeyi resetledim. Sonra gittim bu internet satan yere dedim ki böyle böyle. O da böyle bir sürü aynı yaptığım ayarların ChatGPT'nin bana anlattığı gibi bir sürü ayarları söyledi. Sonra bekledim. Sadece şey yazdı işte. Endonezya'ya hoş geldiniz. İnternetin keyfini çıkartın diye SMS attı. Allah razı olsun internetten. Ama ve lakin internet çalışmıyor. Ve benim kalacak yerim yok. Old school
Havalimanı internetine bağlandım. Belki şehre inince hani datası değişir, bağlanır diye. Çünkü değişik bir ayarı var. Bir umut yani. Hani hemen löks diye para verip internet almak istemedim. Ölmeyiz. İşte bir umut, kalmayı düşündüğüm yerin ekran görüntüsünü aldım. Ondan sonra sordum, dedim hani otobüste kart geçiyor mu? Çünkü şu an nakit çevirmedim yani. O da dedi ki geçiyor dedi. Ekran görüntülerini aldım. İneceğim, bineceğim durakların. Otobüse bineceğim, gideceğim. Zaten şehir merkezine gidince parayı da exchange ederim. Eğer kart internet gelmiyorsa internette alırım. Yani burada uygundu bence. 15.000 rupi yazıyordu. 15.000 rupi de 1 dolar yapıyor bu arada. Ama bir gideyim bakayım şehir merkezinde ne var. Hani löks diye her şeyi atlamamak lazım. Hem belki çekecek. Çünkü yapay zeka dedi ki Bali dışındaki Endonezya'nın diğer şehirlerinde internet biraz stabilize değil, çekmeyebilir dedi. Bir de Jakarta'da ne kadar kalacağımı da bilmiyorum. Belki gideceğim hostelle bir gece kalacağım. Sonra direkt kafamdaki Bandung diye bir şehir var. Trene bineceğim, oraya gideceğim. Böyle saçma sapan böyle bir sürü şey. Gideceğim, bakalım otobüs geçiyor mu? Onları kontrol edeceğim. Ama hani Endonezya'ya gerçekten şu an artı. Bir sürü puan verdim. Sebeplerini söylüyorum. Her yerde sigara içebiliyorum. 300 tane yerden geçmeme gerek yok. Sadece şey çok garibime gitti. Bir tane güvenlikten geçtim. Sonra bir tane daha güvenlikten geçtim. Çıkarken bir tane daha güvenlikten geçtim. Dedim kaç tane güvenlikten geçeceğim, yeter hani, anladınız mı? Onun dışında bir şey yok. Hiç kimse hiçbir şey sormadı ama dediğim gibi siz bana güvenmeyin. Çünkü benim pasaportumda bir sürü mühür var ve hiçbirinde overstay yapmamışım. Ve İngiltere vizesi falan da var. O yüzden büyük ihtimalle sorun etmediler. Bir tane kart gibi bir şey var. Vizeyi ödeyince göstereyim. Oradaki kadına sordum. Çünkü benim pasaportuma sadece 1 ay verdi. Dedim bunu ne yapacağım, hani ödedim sonuçta. Şurada. Bir dakika göstermem lazım. Ha, böyle bir şey. Dedim bunu ne yapacağım? Dedi ki vizeni uzatacağın zaman bunu da götürmen lazım. Tamam dedim. Yani bu da önemli evraklar arasında. Bakalım neler olacak. 16.000 Malezya, aman Endonezya rupisi, kafam çok karıştı tren sesinden. 16 Endonezya rupisi 1 dolar. Burada 12 var. 12. Bu da 12. Bu 11. Böyle taze büyük ihtimal diye düşünüyorum. Helal sertifikası var. Kahve 15'ti. Ice Cafe Latte aldım. Çok tatlılar bu arada. Bir de sigaralar anlamadım. Fiyatları çok yazmıyor. Bir tanesini gördüm. Onda 69.000 yazıyor. Sonra soracağım. Zaten kart geçen bir yerde olduğum için çok şey değil. Etrafı göstermek bir şey yok çünkü çok alıştım artık bu Endonezya Asya stylingine. Alışkanlıkla niye Old Spice bakıyorum. Kahvemi içiyorum. Yola devam. Yolda gördüğüm her şeye bayıldım. Burası tren istasyonu galiba. Yani niye burada indim? Aldığım SS'lerde burası görünüyordu. Ben de burada indim yani. En yakın otobüse yürüme mesafesinde. Bir tane kahve içeceğim. Sonra yola devam edeceğim. Ama yolda gördüğüm kadarıyla şunu söyleyebilirim ki sadece havalimanından şehre gelirken Jakarta'yı çok sevdim. Tek sorunu çok trafik var ama bu Jakarta'nın genel sorunu. Çünkü Java'nın, daha doğrusu Java adası. Çünkü Endonezya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ada. Evet böyle. Hayır burada içmeyeceğim ya. No thank you. Şurada bir tane yer gördüm. Kapısının önünde oturabiliyorsun, sigara içebiliyorsun. Alfimart. 7-Eleven gibi bir şey galiba. Burada da bir tane yer var. Ama bunda kahve yok. Hayır, ben kahve istiyorum. Soğuk içecek istemiyorum. Kahve istiyorum. Kahve içip yoluma devam edeceğim. Yolda bir sürü şey düşündüm. Etrafı göstereyim. Ben size niye kendimi göstermiyorum. Yolda bir sürü şey düşündüm. Bunlardan bir adet tanesi. Acaba dedim Jakarta'dan Bali'ye kadar yürüyebilir miyim? Jakarta'dan Bali değil, Bali'ye feribotla geçiyorsun ama Bali'nin durağı var, Surabaya diye. Aslında Surabaya biraz daha yukarıda da diğer şehrin adını hatırlamıyorum. Orası total hepsi 10.000 kilometre. İşte böldüm falan.
Böyle günde 30-35 kilometre yürürsem bir ayda falan varıyorum. 1,5 ayda. Aslında mantıklı. Böyle bir şey için gelmiş olsaydım gerçekten yürümek isterdim. Burada bir tane daha kafe var. Ama içeride oturmak istemiyorum. Bir de şuydu işte gördüm. Ucuz. Bir de Gojek diye bir şey varmış. Aynı Grab gibi. Sanırım burada daha ünlü Gojek. Çünkü herkes Gojek ceketi falan giyiyor. Bir de millet Gojek bekliyordu. Dedim bu işte kahve. Bunu içeceğim. Bir kahve içeyim. Otobüs durağına yürüyeceğiz. Jakarta'ya hoş geldiniz. Kafe bile var ve PlayStation 5 var. PlayStation 5 aynen. Çok modern görünüyor. Oynamadım hiç ama havalı görünüyor. Benlik değil PlayStation. İçindeki oyunlar bana hitap etmiyor maalesef. Belki bir enerji oyun var tabii ki online bağlanabildiğin için ama ben bir tek Call of Duty Mobile oynuyorum. Reklam yok, işbirliği yok. Nasıl olsun arkadaşlar? Dünyanın en global oyunu bana mı kalacak yani? Gezerken 2 tane YouTube yeri bile çekemiyorum. Tren istasyonunun içine AVM yapmışlar. Tuvalete geldim. Şurada yukarıda direkt istasyondan trene biniyorsunuz. Bu da ilçe değiştirmek için bir tren galiba. Şu anda olduğum bölgenin adı Gambri. Gambri. Aynen. Endonezya'da 12.000'den fazla ada var. Jakarta en büyük yüz ölçümüne sahip olan adalardan bir tanesi. Ve en büyüğü Jakarta değil, Java. Java en büyüğü. Jakarta şehri şu an bulunduğum Gambri'de ilçesi olarak düşünebilirsiniz. Vallahi yapay zekaya sordum, dedi işte şu hostel çok ünlü. Ondan sonra bence buradan yürürüm. Buradan yürürüm yani. Yaya geçidi de var. Bu hostel çok ünlü. Buna git dedi. Tamam dedim ben de. Gidip fiyat alacağım. AVM'nin içinde exchange ofisi yokmuş, sordum. Uzak dedi. Okey dedim. Otobüslere de kartla biniliyor dedi. Bakalım deneyeceğiz nasıl olacak. Bayağı gelişmiş bence yani. Her şeyde kart geçiyor falan. Travmatize olmuşum Tayland'dan. Her şeyin nakit olması gerektiğini. Oradan yol yokmuş. Geri dönüyorum. Şöyle otobüsün geldiği yerden U çizeyip geri döneceğim. Oy. Dolar turistik tişört satıyorlar. Güzel görünüyor bence. Burası da Uluslararası Müze Java'nın. Java'nın değişik bir tarihi var. Genel olarak Endonezya'nın tarihi bence değişik. Sürekli sömürge altında kalmış yani yıllarca. Java da bu sömürge altında kalan adalardan bir tanesi. Sonra 1960'lara kadar gerçekten bu arada yani Asya'nın genel yükselişi ve kuruluşu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluyor. Yani şu ana kadar gittiğim ve okuduğum bütün tarihi adalar için yani ülkeler için söylüyorum. Hollanda sömürgesinin altında kalıyor. Aslında Japonya sömürüyor Endonezya'yı. Java için konuşuyorum. Sonra etrafta bir şey yok, ben anlatayım bari, beni izleyin. Japonya sömürüyor Java'yı. Sonra işte bu 2. Dünya Savaşı'nda Hollanda diyor ki sen bir git, siktir git, affedersin. Ondan sonra Hollanda alıyor sömürgeyi. Sonra uzak olduğu için artık ne oldu bilmiyorum, o kadar detaylı okumadım. Diyor ki savaş bitti. Kral siz bağımsızlığınızı ilan edin, biz sizi salıyoruz diyor. Bu Hollanda hükümeti de biz diyor Java'yı tanıyoruz diyor. Burası diyor ada ve kendi bağımsızlıkları olsun diyor. Hop Endonezya'ya katılıyorlar. Böyle değişik bir tarihi var. Budist etkisi çok fazla yazıyor internette. Ama Budizm'den önce ve sömürge devleti olmadan önce en büyük etkisi tabii ki animizm. Hala köylere falan gittiğinizde animistik inançlar bulabilirsiniz yazıyor. Endonezya yolculuğumda aslında arayacağım şey bu olacak. Animistik inançlara doğru yolculuk. Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız ya? Endonezya'yı çok sevdim. Java'yı çok sevdim. Çünkü bir fake platformun üstüne kurulmamış. Doğa buradaymış ve üstüne kurmaya devam etmişler. Bu şekilde İslam nasıl yayılıyor? Ticaret arkadaşlar. Artık Osmanlı mı uğramış buralara, neresi uğramış bilmiyorum. Gide gele ticaret yapa Endonezyalılar demiş ki biz İslam kabul ediyoruz. Değişik bir enerjileri var yani, nasıl diyeyim. Şu ana kadar gördüğüm herkes aşırı yardımcı oldu. Önce bunu belirteyim. Buradan nasıl geçeceğim lan karşıya?
Herkes inanılmaz yardımcı oldu. İnanılmaz güler yüzlü. Burası böyleyse Bali de herhalde öyledir. Ne kadar sürecek Jakarta'dan Bali'ye gitmem bilmiyorum. Çünkü konaklaya şehir değiştire gideceğim. Bütün yüz ölçümü 10.000 kilometre. Göreceğiz. İstanbul'daki metrobüs gibi bir şey herhalde. Böyle görünüyor. Kartsız hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. Ama vize kart kabul etmiyor. Ben niye böyle parlıyorsam. Vize kart kabul etmiyor dedim. Kart bitti. Dedim exchange etmedim. İnternetim yok. Benim buraya gitmem lazım. Biri bassın. Dedi herkes için bir kere dedi. Dedim bir kere geçeyim. Şefi izin vermedi. Kız izin verdi de. Sonra orada gençler vardı. Çocuklara dedim ki böyle böyle basar mısınız? Olur dediler. Geçtim. Bir A'ya bineceğim. Ondan sonra hostele gideceğim. Umarım hostelin etrafında exchange edecek yer vardır. Ama gerçekten şu ana kadar hala 10'da 10. İnsanlar çok yardımsever. Böyle görünüyor. Bu arada inanılmaz dijital yani. Gittiğin her yerde direkt hem duyuru yapıyor hem bir sonraki durağın adı yazıyor. Metrobüs 2. Bence Singapur'dan daha geçmiş. Kendi kendime konuşup kendi kendime güldüğüm için insanlar bana bakıyor. Jakarta'ya hoş geldiniz. Deliniz evinize geldi. Mutluluktan ağlayacağım. Şef izin vermedi geçmem ama dedi ki sonra kullanımın için buyur dedi kart verdi. Gerçekten şu an çok mutluyum. Yanaklarım kırmızı oldu mutluluktan. Burası benim ülkem arkadaşlar. Bitti. Sonuna kadar Endonezya'da yaşayacağım. Aşırı saçma bir şey oldu. Adam duyuru yaptı. Endonezya yaptı duyuruyu. Burası Ulusal Endonezya Müzesi bu arada. Endonezya yaptı. Ondan sonra ben de anlamadım. Sonra burası durakmış. Normalde bütün kapıların açılması lazım. Bayanların oturduğu kısım var. Sonra bir de normal karışık oturabildiğiniz kısım var. Baktım ablalar iniyor. Diğer kapılar açılmadı. Fıttır 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 ve otobüsün içinden koştum. Dedim ben de inebilir miyim? Tamam dedi. İndirdi sağ olsun. Hostelin oraya geldim. 3 dakika yürüme mesafesi yazıyor. Şu an sadece şeye karar vermeye çalışıyorum. Acaba burası mı? Şöyle bir gölgeye geçeyim önce. Karşıdaki yol da güzel görünüyor. Otobüs bir şey çarpmasın bana. Bana çarpmayın. Nasıl geçeceğiz karşıya? Yürüyerek. Hızlandı. Çok acayip. Şu an belgesel gibi şey izliyorum. Trafik nasıl akıyor? Ağzımdan geç. Oldu tamam yol boşaldı. Karşıya geçelim. Fiti. Karşıya. 20.000 rupiye. El çantasına ihtiyacım var. Benimki ansız çıktı. Bu ne biçim yol mu? Otobüs gelecek sandım. Şöyle hostele kendimi atayım da sonra da gerisini hallederiz ya. Hadi bakalım. Yapabilirim. $6,5 böyle bir hostel buldum. Etrafı gösteriyorum. Kapıyı açınca direkt yatağa çıkıyor. Biraz kabir gibi yani mezara girmek gibi. Büyük çantanız varsa kilit isteyip bu büyük dolaplardan alabilirsiniz. Sormanız gerekiyor. Ben sadece 2 gün kalacağım Jakarta'da. O yüzden çok umurumda değil. Hani dolabın büyüklüğü vesairesi. Oy, Endonezya insanları çok iyi. Gerçekten şu an çok mutluyum. Çok rahat geldim. Tuvalet kısmı böyle görünüyor. Aşağıda da sosyalleşme alanı var. Orayı göstereyim. Şöyle, benim zaten Endonezya'da bağlantılarım vardı. Yani daha önceden iletişimde kurduğum ve benim ziyaretimi bekleyen sosyal alan böyle görünüyor. Tatlı bence. Hava çok sıcak o yüzden böyle dışarı çıkmanın falan bir bazen anlamı yok. Böyle insanlar sosyalleşiyor. Dedim ki böyle ben dedim şaman arıyorum, şifacı arıyorum, cadı doktoru arıyorum. O da dedi ki tanıdığı bir şifacı var ama hangi alanda arıyorsun? Anlattı falan filan. Ben iletişime geçeceğim dedi. Jakarta'ya yakın bir tane tanıdığı şifacı varmış eğer etraftaysa. Arkadaşımı da ziyarete gideceğim. Onun yaşadığı şehirde de varmış ama onun yaşadığı şehirdeki şifacı şehirde değilmiş falan filan. Böyle şimdi etrafa haber saldım. Bugün ve yarın Jakarta'da kalacağım. Ondan sonra kırsala doğru bir yolculuğa çıkacağım. Artık şaman, şifacı, cadı doktoru ne varsa yolda Allah ne verdiyse bulacağım. Böyle
İşte City ücretsiz şehir turu varmış bir de. Bir ona giderim yarın. Bugün artık çok yoruldum. Para çevirmek için yer sordum. Dedi ki 3'te kapanıyor. Dedim saat 3'te nasıl kapanıyor? Saat 4 gördüğünüz üzere. Banka yani. Kapattılar işte. O yüzden bugün benim için tamamen çöp ve dinlenmece. Bakalım yarın ne olacak falan filan. İnternetle ilgili de bir sürü sorunum var. Hepsini çözmem lazım ama nakit en önemlisi. Çünkü kırsala gidince bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Böyle 2 gece 13 dolar tuttum. Uygun yani. Ucuz değil, pahalı değil. İçerilere doğru gittikçe daha uygunlaşacağını umut ediyorum diyebilirim.